Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Yine derslerimizde devam ettiğimiz konu arkadaşlar, La ilahe illallah'ı bozan unsurlar. Kişi Müslüman olduktan sonra bazı fiiller ve sözler vardır ki kişi bunları yaparsa La ilahe illallah'ını bozar demiştik. Yani mürtet olur demiştik. İslam dininden çıkar demiştik. Tabi dersimize devam ederken en çok özellikle yaygın olan ve alimlerin üzerinde icma ettiği meseleleri anlatmaya çalışalım dedik. Tabi böyle olunca da bazı meseleleri daha önceki derslerimizde zikrettik. Bugünkü dersimizin konusu inşallah dinle veya dinin emirleriyle dalga geçme. Yani yine çok yaygın olan, özellikle toplumumuzda, arada, insanlarda gördüğümüz dinle dalga geçme ve bunun hükmü nedir? Alimler buna ne demişlerdir? Bunu ne yapalım? Bunu anlatalım dedik. Tabi başlangıç olarak zaten konumuzdan da anlaşılan, demek ki dinle dalga geçmek, La ilahe illallah'ı bozan unsurlardan bir unsur, kişiyi Müslüman olduktan sonra ve'l-i'yâzu billah dinden çıkaran bir unsur. Başlangıç olarak arkadaşlar, Arapçada dalga geçme kelimesinin, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de var olan istihza dediğimiz, lügatta ne manaya geldiğini anlatacak olursak ve şeriatta ne manaya geldiğini anlatırsak, ta ki kimlerin hangi ölçüler içerisinde dinle dalga geçmiş olduğunu anlarız. Başlangıç olarak eğer lügatta derseniz istihza kelimesi ne manaya geliyor? İstihza kelimesi lügatta farklı manalara da geliyor. Bizim konumuzu ilgilendiren manaya da geliyor. Mesela ölüm manasına geliyor. Lügat kitaplarında istihza heze'e kökünün ölüm manasına geldiğini söyleyen alimler var. Hareket ettirme manasına geldiğini söyleyen alimler var. Kırmak manasına geldiğini söyleyen alimler var. Yani bir şeyi kırma, kesere gibi. Ve dalga geçme, küçümseme, alay manalara geldiğini söyleyen alimlerimiz de var. Ki zaten bizi ilgilendiren kısmı da ne? Bu. Dinin aslı veya dinin emirleri veya dinin nehileriyle dalga geçme, küçümseme, alay alma. Tabi ıstılah olarak arkadaşlar şeriatta bu ne manaya gelir dersek çok açık ve net bir tanım gelmemiştir. Yani özellikle bize bunun açık ve net bir tanımı gelmemiştir. Biz daha önceki özellikle namazla ilgili veya hayızla ilgili konularda bahsettiğimiz gibi eğer şeriat bir şeyi çok açık ve net bir şekilde açıklamıyorsa, ona bazı sınırlar çizmiyorsa o zaman örfe dönülür. Örfte bu kelime ne manaya geliyor diye veya bunun sınırı nedir diye. Burada da en güzel olan Allahu alem alay kelimesini veya dalga geçme kelimesini anlamak istersek herkesin kendi örfüne dönmesi lazımdır. Yani insanın kendi örfünde dalga neyse, alaya alma neyse ve kişi de dil noktasında bunları kullanıyorsa bu kelimeleri, bu ne olmuş olur? Bu bizim konumuza dahil olan dalga geçmek olur. Şeriatla veya dinle dalga geçmek olur. Tabi yine buna rağmen bazı alimler dalga geçmeyi veyahut da alaya almayı sınırlandırmaya çalışmışlar. Mesela bunlardan İmam Gazali İhya'da dalga geçmekten kastın küçültme, ayıbını söyleme, tabi bunları da güldürme kastıyla, yani insanları güldürme amaçlı birini küçültme veya onu küçük görme veyahut da onun ayıplarını zikretme, onun eksik yönlerini zikrederekten insanları güldürmenin alay olduğunu veya dalga geçme olduğunu ne yapmıştır? Sınırlarını bu şekilde çizmiştir. Yani bir insan bir şey ele aldığı zaman eğer onu küçümseyecek bir kelime söylüyorsa, o toplumun örfünde onu küçümseyici bir kelime söylüyorsa veyahut da onun bir eksikliğini insanları güldürme kastıyla zikrediyorsa, yani sanki bu eksiktir, hani insanlar da buna güleceklerse ve bu da bunu zikrediyorsa, bu bahsetmiş olduğu meseleyle dalga geçmiş demektir veya küçümsemiş, alaya almış demektir. Tabi biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman dalga geçme veya alaya almanın ne manalarda kullanıldığına dair genellikle başlı başına arkadaşlar genel olarak 3 başlık altında toplayabiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'in dalga geçme kelimesini kullanırken, alaya alma kelimesini kullanırken, bir, Allah'ın kafirler hakkında Allahu yestehzi'u bihim veya münafıklar hakkında diyelim, Allah subhanehu ve teala onlarla dalga geçer veya onları küçümser gibi ayetlerde
bu manada kullanıldığını görüyoruz. Tabi buradaki manası nedir? Yani onlar Allah ve müminlerle dalga geçerekten kendilerini kandırırlar. Oysa Allah onlara mühlet vererekten Allah subhanehu ve teala onları kandırmıştır. Yani kıyamet gününde elin verici bir azapla karşılaşacaklar. İçinde bulundukları bu müddette bir nevi onların küçümseme olacaktır. Yani daha fazla günahları artsın ve Allah'ın katına daha büyük azaba çarptırılsınlar diye. Bu Allah'ın kafirler hakkında kullandığıdır. Bir de kafirlerin Müslümanlara yönelik yaptıkları dalga geçmeyi Allah kullanmıştır. Hani Mekkeli müşrikler Peygamber aleyhissalatü vesselam'la dalga geçtikleri zaman veya küçümsedikleri zaman veya alay ettikleri zaman Allah subhanehu ve teala peygamberimizi teselli mahiyetinde وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ Muhakkak ki senden önceki peygamberlerle de dalga geçinildi. Senden önceki peygamberlerle de müşrikler alay etti diyerekten Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı teselli etmiştir. Burada Allah'ın bu kelimeyi kullanışından kelimenin manası da az çok anlaşılıyor. Müşrikler Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ne yapıyorlardı? Bu Allah'ın yanında alay veyahut da dalga geçme oldu. Bunu soracak olursak ki siyer kitaplarına baktığımız zaman genelde Peygamber aleyhissalatü vesselama deli diyorlardı mesela. Mecnun diyorlardı. Sihirbaz diyorlardı Peygamber aleyhissalatü vesselama. Veya ne söylediğini bilmiyor diyorlardı Peygamber aleyhissalatü vesselama. Bu tür sözlerle Peygamber aleyhissalatü vesselamla dalga geçiyorlardı. İşte Allah bu noktada bu ayeti kullanıyor. Bu kelimeyi kullanıyor ayette. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ Muhakkak ki senden önceki peygamberlerle de alay edinilmiştir, dalga geçinilmiştir diye Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı teselli ediyor. Bir de çok açık bir vakada Allah subhanehu ve teala yine bu kelimeyi kullanıyor ki konumuzun esas ayeti olacak olan Tevbe suresinde münafıklar biliyorsunuz Tebuk gazvesinden dönerken kendi aralarında yolun yorgunluğunu atmak için ne diyorlardı arkadaşlar? Biz bu karilerimiz kadar yani Kur'an okuyan sahabeleri kastediyorlar, ilim ehli olan sahabeleri. Bunlar kadar biz karınlarına düşkün ve yalancı ve aynı zamanda da cihat anında, düşmanla karşılaşma anında korkak olan insanlar görmedik diyorlardı. Tabi bunlar bu kelimeyi söyledikleri zaman Allah subhanehu ve teala şu ayeti indirdi. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ Eğer sen onlara sorarsansa onlar diyecekler biz sadece kendi aramızda şakalaşıyor ve kendi aramızda lafa dalıyorduk diyecekler. قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ De ki siz Allah'la, Allah'ın ayetleriyle ve Resulüyle mi dalga geçiyordunuz? لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Özür dilemeyiniz, siz imandan sonra küfre girdiniz diyordu Allah subhanehu ve teala. Tabi burada da neyi anlıyoruz arkadaşlar? Allah'ın yanında yine dalga geçmenin birini küçümseyecek bir vaziyette veya İmam Gazali'nin demiş olduğu gibi oluyor burada. Yani o insanlar ne zaman ki sahabeyi küçümseyerek konuştular veya onların yalancı olduklarını, çok midelerine düşkün olduklarını ve karşılaşma anında çok korkak olduklarını zikredince Allah subhanehu ve teala dedi ki siz Allah'la, ayetleriyle ve Resulüyle mi dalga geçiyordunuz diye. Yine başka bir nuzul sebebinde bu ayetin, yine bu insanlar Tebuk seferinde arkadaşlar, Tebuk gazvesinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın içinde bulunduğu zorluğu görerekten hani Peygamber onlara vaat ediyordu. Biz işte imparatorlukları alacağız, biz kaleleri fethedeceğiz, biz onların mülkünü yerle bir edeceğiz, İslam mülkü olacak, hazineleri bize geçecek diye. Münafıklar bununla dalga geçer bir vaziyette diyorlardı ki bu adamın yoksa siz Şam saraylarını fethedeceğini mi zannediyorsunuz? Veya sarı insanların kalelerini kuşatacağını mı zannediyorsunuz gibisine Peygamber aleyhissalatü vesselam'la ne yapıyorlardı? Dalga geçiyorlardı. Bu şekilde Allah subhanehu ve teala ne yaptı? Bu şekilde bu ayetleri Tövbe suresindeki bu ayetleri Allah subhanehu ve teala indirdi. Tabi o zaman arkadaşlar buradan neyi anladık biz? Dalga geçme yani. Mesela biz dedik ki dalga geçme La ilahe illallah'ı bozan unsurlardandır. O zaman birinin dalga geçmesini ele aldığımız zaman neyi kastediyoruz buradan? Dalga geçtiği şey dinle ilgili Allah, Resulü, sahabesi veyahut da Allah'ın emirleri olan meselelerde küçümsüyorsa veyahut da önemsemiyormuşçasına konuşuyorsa veyahut da yalanlıyormuşçasına konuşuyorsa, pek kafasına yatmıyormuş gibi konuşuyorsa veyahut da insanları güldürme amaçlı dini buna alet ederek konuşuyorsa bu nedir arkadaşlar? Bu bizim konumuz olan dalga geçmenin sırlarıdır. Yani bir insan bunu yaparsa, bu şekilde bir harekette bulunursa La ilahe illallah'ını bozmuştur. Tabi dedik ki bu küfürdür, riddettir. İmandan sonra insanı küfre sokar.
Bunun delillerini ne yapmamız lazım? Bunun delillerini zikretmemiz lazım. Ve alimlerin konuya bakış açısını anlatmamız lazım. İlk başta meselemizin ana ayeti olan, temel ayeti olan ayet Tevbe suresinde biraz önce zikretmiş olduğumuz ayet. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. Allah subhanehu ve teala diyor ki eğer sen onlara sorarsansa onlar sana diyeceklerdir biz sadece kendi aramızda şakalaşıyor ve lafa dalıyorduk. De ki onlara ey Muhammed diyor Allah subhanehu ve teala siz Allah'la, ayetleriyle ve Resulüyle mi dalga geçiyorsunuz? Özür dilemeyiniz, imanlarınızdan sonra küfre girdiniz. Yani iman halinden sonra ne yaptınız? Küfre girdiniz. Tabi konunun nuzul sebebinden bahsettik. Yani imma Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabeleri da bunlar konuştular. Bunlar yalancıdırlar. Biz bunlar kadar yalancı görmedik. Bunlar kadar midelerine düşkün insan görmedik. Ve bunlar kadar çarpışma anında, düşmanla karşılaşma anında korkak olan insanlar görmedik dediler. Veyahut da Peygamber aleyhissalatü vesselamın içinde bulunmuş olduğu hali zikrederekten yani bu adam mı Şam saraylarını fethedecek? Bu adam mı işte sarıların Beni Esfer diyorlar onların kalelerini kuşatacak diye Peygamber aleyhissalatü vesselamın haliyle dalga geçtiler. Tabi sahabe diyor ki sahabenin biri bunu duyduğu zaman diyor ki vallahi yalan söylediniz siz münafıksınız diyor. Ve gelip Peygamber aleyhissalatü vesselama haber veriyor durumu. Sahabe diyor daha sonra ben gördüm ki onlardan biri Peygamber aleyhissalatü vesselamın devesine yapışmış bir vaziyette. Peygamber aleyhissalatü vesselamın devesi seyrediyor. Onun da ayakları taşlara çarpa çarpa sürünüyor. Ve diyor ki vallahi ya Resulallah biz sadece kendi aramızda şakalaşıyor ve sadece kendi aramızda lafa dalıyorduk. Peygamber aleyhissalatü vesselam o böyle dedikçe Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona diyordu ki la ta'tediru kad kefertum ba'de imanikum. Özür dilemeyiniz. İmanlarınızdan sonra ne yaptınız? İmanlarınızdan sonra küfre girdiniz diyor. Tabi Maliki ulemasından İbn-i Arabi Ahkamul Kur'an'da diyor ki arkadaşlar bu adamların yapmış olduğu fiil ya şakayladır yani şaka kastıyla aralarında şakalaşma kastıyla söylemişlerdir. Söylemiş oldukları sözü. Veyahut da ciddi söylemişlerdir. Yani sahabeyi küçümsemelerini veya Peygamber aleyhissalatü vesselamın halini, sözlerini yalanlamayı ya şakayla söylemişlerdir veyahut da ciddi yani inanaraktan söylemişlerdir diyor. İster şakayla olsun ister ciddiyetle söylemiş olsunlar diyor. İki halde nedir? İki halde küfürdür diyor. Ve bunda da ümmet arasında ne yoktur? Bunda da ümmet arasında ihtilaf yoktur diyor. Bu konuda isteyen ne yapabilir? Bu konuda isteyen özellikle Tevbe suresinde 60-64 ayetleri ne yapabilir? Tefsirlerden kontrol edebilir. Alimlerin bu konuda söylemiş oldukları sözlere bakabilir. Alimler genelde burada var olan konuşmanın, sözün küfür olduğunu bize dinle dalga geçmenin bu ayetle küfür olduğunu veya Allah'la, Resulüyle, ayetleriyle dalga geçmenin küfür olduğunu bize anlatıyorlar. Ve bu söylemiş olduğumuz sözün de alimlerden özellikle alimler de acaba böyle mi anlamışlardır bu ayetleri dersek ilk başta arkadaşlar Hanefi ulemasından Fetava Bezaziye'de diyor Allah'a yakışmayan bir şekilde Allah'a zikretse veya Allah'ın isimlerinden bir ismi dalga geçerek zikretse veyahut da diyor Allah'ın emirlerinden bir emri dalga geçerse Allah'ın emirlerinden bir emirle bu adam kafir olur diyorlar. Bakın şimdi bu sözü elimize alalım. Yani bu sözü elimize aldığımız zaman birinci nokta Allah subhanehu ve teala ile dalga geçme. Zaten veya Allah'a yakışmayan bir şekilde Allah'a zikretme. Ki bu konuda hiç kimsenin ihtilafı olamaz zaten. Allah'la dalga geçen bir insanı. İkinci nokta Allah'ın isimlerinden bir isimle dalga geçmeyle. Ki Allah korusun eyyazu billah bugün toplumda en yaygın olan meselelerden bir tanesi genelde salak olan insanlar veyahut da fiillerinde akıllı insanlar gibi davranmayan insanlara Allah subhanehu ve teala'nın isimlerini takarlar. Yani özellikle bu tabi filmler ve dizilerden etkilenen insanlar genelde ne yapıyorlar arkadaşlar? Böyle toplumda çok affedersiniz salak tipinde olan insanları genelde işte Abdülrezzak, Abdülgafur gibi kendilerince böyle dalga geçilen isimlerle ne yapıyorlar? Bu insanları bu isimlerle anıyorlar. Veyahut da işte Gafur, Rezzak gibi isimlerde genelde televizyonlarda bu tiplemeler genelde böyle hep onların gözünde akıllı insanlar gibi davranmayan veya aklında eksiklik olan veyahut da fiilleri çok böyle insanları güldüren tipte insanlara genelde bu isimleri kullanıyorlar. Vel-i'yazu billah bu noktaya da ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım.
Aynı şekilde Allah'ın emirlerinden bir emriyle Hanefi uleması Fetava Bezaziye'de Allah'ın emirlerinden bir emirle dalga geçerse namaz gibi, oruç gibi ki konunun sonunda bazı örnekler vereceğiz daha iyi anlaşılsın diye. Bu da alimlerin yanında nedir arkadaşlar? Bu da alimlerin yanında, Hanefilerin yanında küfürdür. Aynı şekilde Maliki ulemasından Kade İyad ve İbn-i Rüşd arkadaşlar yine Allah'a yakışmayan bir şekilde Allah'ı zikir veya nebisini yakışmayan bir şekilde zikretme, ona eksiklik ifade edecek bir söz söyleme veya Allah'ın şeriatından olan bir emri veya bir nehyi dalga geçme amaçlı zikrederse bunun küfür olacağını bize ne yapmışlardır? Belirtmişlerdir. Yine aynı şekilde Şafii uleması arkadaşlar, İmam Şafii Allah'ı, Resulünü veya dininden olan bir şeyi yakışmayan bir şekilde zikrederse diyor İmam Şafii, Şafiilerin imamı, Şafii mezhebinin, Allah rahmet etsin. Böyle bir şey yaparsa diyor eğer, bu kesinlikle nedir? Kesinlikle küfürdür diyor. Aynı şekilde arkadaşlar İmam Nevevi küfür fiiline örnek verirken riddeti anlattığı zaman dinle kasıtlı dalga geçerse, yani dinin bir emrini dinden olduğunu bilerekten, dinden olduğunu biliyor adam, buna rağmen bununla dalga geçerse bunu neye örnek veriyor arkadaşlar? İnsanı küfre sokacak sözler veya fiillere örnek olarak bunu zikrediyor. Aynı şekilde arkadaşlar Hanbelilerden İbn Kuddame Allah'ın Resulü ile dalga geçen kafirdir diyor. Veya Allah'ın dininden bir emirle dalga geçen insan kafirdir. İster bunu şakayla yapsın diyor, ister bunu ciddiyetle söylemiş olsun. Arada hiçbir fark yoktur. Bu insan nedir diyor? Bu insan kafirdir diyor. Tabi arkadaşlar maalesef bu konuda eski alimlerimiz ciddi manada bu konuya ehemmiyet veriyorlardı. Ciddi manada bu konuya ehemmiyet veriyorlardı. Bunun dayanağı da Allah ve Resulü Kur'an'da ve sünnette bize konuşmamıza çok dikkat etmemiz gerektiğini ve bazı insanların bir kelimeyle küfre girdiğini bize Allah Subhanahu ve Teala öğretiyor. Mesela Allah Subhanahu ve Teala bize diyor ki يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ Onlar Allah'ın adına yemin ederler ki onlar o sözü söylememişlerdir. Oysa onlar küfür sözünü söyleyerekten İslamlarından sonra küfre girmişlerdir diyor Allah. Küfür sözünü söyleyerekten İslam'dan sonra küfre girmişlerdir. O zaman Allah Subhanahu ve Teala aslında bize konuşmanın edebini öğretiyor. Yani insan bir kelimeyle dahi olsa, bir kelimeyle dahi olsa imanından sonra ve'l-i'yâzu billah ne yapabilir? Küfre gidebilir. Yine konunun başında esas ayetimiz dediğimiz ayette arkadaşlar ne diyordu Allah Subhanahu ve Teala? وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبْ Sen onlara sorarsan derler ki biz şakalaşıyor veya kendi aramızda lafa dalıyorduk. Bakın Allah onların şakalaşmış olduklarını yalanlamıyor aslında. Eğer yalan söylemiş olsalardı Allah onları mutlaka yalanlardı. Diğer ayetlerde olduğu gibi. Allah yalanlamıyor. Demek ki gerçekten bu insanlar ne yapıyorlardı arkadaşlar? Demek ki gerçekten bu insanlar kendi aralarında şakalaşıyorlardı. Fakat şakalaşma sırasında çok büyük bir hataya düşmüşlerdi. Dini veya dinin esaslarını şakalaşmaya alet etmişlerdi. Yani şakalaşırken normal dünyalık bir meseleden değil de neyi alet etmişlerdi arkadaşlar? Din meselesini alet etmişlerdi. Ve Allah Subhanahu ve Teala cihatta olmalarına rağmen Tebuk seferi gibi en zorlu seferde olmalarına rağmen Allah Subhanahu ve Teala asla bunları mazur görmemişti ve demişti ki la ta'tediru kad kefertum ba'de imanikum. Özür dilemeyiniz muhakkak ki imanlarınızdan sonra küfre girdiniz. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala Müslümanları Yahudilerin peygamberle dalga geçmek için söyledikleri bir kelime biliyorsunuz. Hani onlar ra'ina yani bizi gözet manasında olan kelimeyi Peygamber Aleyhisselatü vesselama çobanımız manasında kullanıyorlardı. Hani aynı manaya geliyor diye onların dilinde. Bu kelimeyi kullanıyorlardı. Bu şekilde kendilerince Peygamber Aleyhisselatü vesselamla dalga geçiyorlardı. Müslümanlar normalde ra'ina kelimesini kullandıkları zaman bizi gözet asla böyle bir şey akıllarından dahi geçmezdi. Fakat Allah Subhanahu ve Teala buna rağmen Müslümanları yasakladı. Nerede Allah Subhanahu ve Teala? Ya eyyühellezine amenu la tekulu ra'ina ve kulun zurna. Ey iman edenler peygambere ra'ina kelimesini kullanmayınız. Onun yerine bize bak kelimesi olan unzurna kelimesini kullanınız diyor Allah Subhanahu ve Teala. Buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Allah Subhanahu ve Teala öyle bir konuşmaya dikkat çekiyor ki bize yani dikkat edin diyor. İlk ayetlerde bir kelimeyle şakalaşmayla insanların küfre girdiğini beyan etti Allah Subhanahu ve Teala bize. Burada da
Yahudiler konuşuyorlar, Yahudiler bazı sözler söylüyorlar. Müslümanlar kastetmese dahi Allah Subhanahu ve Teala bize ne yapıyor? Bizi bundan nehyediyor. O zaman Müslüman olan bir insanın arkadaşlar konuşma esnasında çok dikkat etmesi gerekir. Hele özellikle din hakkında konuşuyorsa, Allah Subhanahu ve Teala veya Resulü veya ayetleri veya sahabesi veya onun emirleri ve nehileri veya onun şeriatı hakkında konuşuyorsa kişinin ne yapması lazımdır? Kişinin çok dikkatli olması lazımdır. Eyadu billah, bir an şeytan insanın ayağını kaydırıp da bu dinin emirleriyle şakalaşmaya alet edebilir. Dini olan bir meseleyi şakalaşmasına alet edebilir. Bir anlık gülme için veya bir anlık insanları güldürme için. Vel-eyâzu billah, dediğimiz gibi Allah bu noktada mücahit dahi olsalar, cihatta dahi olsalar insanları kesinlikle ne yapmıyor? Mazur görmüyor. Ve yine Peygamber aleyhissalatu vesselam da bize konuşurken çok dikkatli olmamızı ifade edermişçesine aleyhissalatu vesselam bize diyor ki kişi bir söz söyler, innel abde le yetekellemu bi kelimetin la yulqi leha balen. İnsan bir söz söyler, hiç o sözü önemsemez diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ama o sözle kişinin cehenneme gireceğini söylüyor. Ama o sözle kişinin cehenneme gireceğini söylüyor. İşte bu nedir arkadaşlar? Müslümanın konuşurken ne kadar dikkat etmesi gerektiğidir. Aynı şekilde Peygamber insanları yüzüstü cehenneme sokacak olan dilleriyle kazandıklarından başka bir şey değildir diyor. İnsanları yüzüstü cehenneme sokacak olan dilleriyle kazandıklarından başkası değildir. Hatta biliyorsunuz İbn Mesud ne diyordu arkadaşlar? Allah'a yemin ederekten yeryüzünde diyordu hapsi en çok hak eden dildir diyordu. Dilini tutarak yeryüzünde hapsi en çok hak eden nedir? Dildir diyordu. İşte alimlerimiz buna dikkat etmiş olmaları gerekir ki arkadaşlar, yani Allah'ın konuşmadaki edebi öğretmesi, bir kelimeyle dahi insanın küfre gireceğini belirtmesi. Hatta Allah Subhanahu ve Teala diyordu ya arkadaşlar, la terfa'u aswatakum fawqa savtin nebi. Seslerinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyiniz. Ceza olarak da buna neyi getiriyordu? En tahbata a'malukum ve entum la teş'urun. Amelleriniz boşa gider de siz bunun farkına bile varamazsınız diyordu Allah Subhanahu ve Teala. Amelleriniz boşa gider de siz bunun farkına dahi varamazsınız diyor Allah Subhanahu ve Teala. Yani nedir? Konuşmada Allah bize dikkat etmemiz gerektiğini, Müslümanın konuşurken edep içerisinde konuşması gerektiğini öğretiyordu. Ve bundan arkadaşlar fıkıh kitaplarına baktığımız zaman alimler dinle dalga geçme meselesi özellikle konuşmadan kaynaklandığından dolayı insanı küfre sokacak olan amellerden bahsederken genelde dinle dalga geçmeyi de ne yapıyorlar? Dinle dalga geçmeyi de örnek veriyorlar. Riddet babında. Hatta arkadaşlar bazı alimler özellikle oturup bu konuda kitap yazmışlardır. Özellikle küfür sözlerini anlatan kitaplar yazmışlardır. Ta ki Müslümanlar ne yapsınlar? Müslümanlar dikkatli olsunlar. Küfür sözlerini söylemesinler. Mesela Hanefi ulemalarından biri Bedrur Reşid fi Elfazil Mukeffira kitabını yazmıştır. Yani küfür sözlerini beyan eden, küfür sözlerini anlatan bir kitap yazmıştır. Baştan sona hangi sözler insanı küfre sokar? İşte bu alimlerin bu konuya vermiş oldukları nedir? Alimlerin bu konuya vermiş oldukları ehemmiyeti ve önemi gösterir. Ve dediğimiz gibi gerçekten arkadaşlar özellikle insanların bu noktada hataya düşmesindeki en büyük sebep konuşma esnasında ağırbaşlı olmama veya din hakkında fazla dine önem vermeme. Bu da insanı şeytanın en büyük amacı insanı ilk başta şirke düşürmektir. Küfre düşürmektir. Öyle değil mi? Çünkü küfür ve şirk Allah Subhanahu ve Teala'nın affetmeyeceği bir şeydir. Eğer kişi tövbe etmeden önce ölürse Allah Subhanahu ve Teala bunu affetmeyecektir. Böyle olunca da arkadaşlar ve kişinin başına en büyük bela olan dil, kişi bunu kontrollü kullanamazsa, kişi buna sahip çıkamazsa şeytan bu kapıdan girerek özellikle konuşma anında, şakalaşma anında, ferahlık ortamlarında şeytan bir an dini de araya sokaraktan İyazubillah hem konuşanı hem dinleyenleri eğer susarlarsa, itiraz etmezlerse bu şekilde küfre sokabilir. Ondan dolayı hepimizin bu noktada Allah önce özellikle ben kendim için ve sonra tüm Müslümanlar için dilimizi kontrol etmeyi, dilimize sahip çıkmayı ve sadece onu razı edecek meselelerde kullanmayı bize nasip etsin. Bugün arkadaşlar tabi kısa olarak dinle dalga geçmenin hükmünü beyan ettikten sonra özellikle alimlerin yanında ne manaya geldiğini beyan ettikten sonra ve dedi ki bazı alimler bu konuda özellikle kitaplar yazmışlardır ve bazı noktalara dikkat çekmişlerdir. Tabi bunları zikretmenin ben pek bir anlamını görmüyorum. Çünkü biz bizim zamanımızda özellikle insanların arasında farkında olmadan kullandıkları ve dini alaya aldıkları, dini küçümsedikleri bilerek veya bilmeyerek, şakayla veya ciddiyetle
sözlere biraz ne yapalım? Dikkat çekelim. Mesela arkadaşlar Heytemi birine diyor ki nerede? Namaz kıl denilirse o da derse ya ben namaz kıla artık yeter ben doydum. Yani artık ne namaz kılacağım? Bu kadar yıldır namaz kılıyorum. Bunun neyinin? Bunun kafir olacağını söylüyor. Molla Aliül Kari mesela arkadaşlar diyor ki birine derlerse ki işte ya peygamberin hatırına yani tamam bırak bir şey olmaz derlerse o da dese ki valla peygamber de gelse ne yapmam kimse ben bu adamı affetmem derse yani peygamber aleyhissalatü vesselam'ı küçümseme kat yani valla peygamber de gelse ben böyle bir şey yapmam derse bunun küfür olacağını ne yapmışlardır? Söylemişlerdir. Veya mesela başka biri örnek veriyor arkadaşlar ezan okunduğu zaman diyor ezan müezzini dinlerse mesela ağız burun eğerse rahatsızlığını ifade ederse bunun kafir olacağını alimler söylemişlerdir. Veya mesela tabi bunlar ağız burun eğerse bir de siz bugün kulağını kapatıp da ya bu ne bıktım artık bundan diyen insanların halini düşünün. Veya tam uyuyacaktım müezzin beni uyandırdı bu ne ya bu ezan da başımıza bela sesini kısalar da camilerin içinde okunsa diyen insanları varın siz düşünün arkadaşlar. Yine mesela Molla Aliül Kari arkadaşlar örnek verirken diyor ki birinin yanında şeriat zikredilirse yani bu şeriattendir diye kendisine hatırlatılırsa o da ağız burun ekşitirse veya çok kerih olan sesler çıkarırsa yani bu şeriattan razı olmadığını gösteren bazı kelimeler ve sözler kullanırsa bu adam nedir arkadaşlar? Bu adam kafir olur diyor. Tabi siz varın bugün gelin düşünün bırakın sesler çıkarmayı bilakis bağıra çağıra şeriat bu asra uymaz. Bağıra çağıra işte şeriatı biz ne yapalım? Bizden öncekiler şeriatı kullandı da ne oldu? Gerilemekten başka hiçbir şey elde etmediler diyen insanların halini düşünün ve hala bunlara Müslüman muamelesi yapan bilmiyorlar, cahildirler. İşte bir gün Allah hidayet eder ama Müslümandırlar, la ilahe illallah diyorlar diyen insanlara halini siz ne yapın arkadaşlar? Siz düşünün. Aynı şekilde arkadaşlar bizim asrımızda özellikle çok yaygın olan mesela sözlerden biri adamın birine mesela deniliyor ki gel namaz kıl. Deniliyor hadi gel namaz kılalım mesela. Ya eskiden namaz vardı. Mesela. Biz demiştik alimler ne diyorlardı? Şeriatın herhangi bir emrini dalga geçerek kullanırsa bu insan nedir? Bu insan kafirdir diyorlardı. Şimdi bakarsanız arkadaşlar bugün en çok kullanılan kelimelerden bir tanesi ve'l-i'yazu billah. Hatta birçok insan belki hiç önemsemez. Bunda zarar olduğunu dahi düşünmez. Ya eskiden namaz mı vardı? Veya Heytemi'nin dediği gibi ya zaten başkaları kılıyorlar. Biz yani o hangi sözü aktarıyordu bize? Ya namaz kıla artık ne olacak? Yani namaz kılmaktan ben doydum veya namaz kılmaktan bıktım diye. Maalesef bizzat kendi kulaklarımızla bazı insanlardan kendince şaka yapıyor mesela. Ya ne olacak artık bu kadar sene namaz kıldık biraz da kılmayalım gibisine sözler. Ve'l-i'yazu billah alimler bu tür sözlerin ne olduğunu arkadaşlar bu tür sözlerin küfür olduğunu söylüyorlar. Veya birine ayet okursunuz. Dinin bir hükmünü anlatırsınız. Bu mesela Allah bizden böyle olmamızı istiyor veya Resulü bizden böyle olmamızı istiyor dersiniz. O da döner size der ki en çok yaygın olan sözlerden biri yoksa vahiy mi alıyorsun der. Oysa siz zaten vahiy zikrediyorsunuz ona. Kur'an'ı zikrediyorsunuz öyle değil mi? Bu adamın yapmış olduğu da nedir? Bu adamın yapmış olduğu da aynı şekilde dine karşı lakaytlığıdır ve dalga geçmesidir. Veyahut da arkadaşlar en çok yine duyduğumuz kelimelerden İyazu billah gençlerin arasında özellikle birinin kendisine cehennem hatırlatıldığı zaman ne diyor arkadaşlar? Özellikle ahlaksız insanlar zaten ben cehennemi isterim. Neden? Çünkü bütün artistler veya mankenler cehennemdedir. Ben de onlarla beraber olmak isterim diye. Hatta birinin söylediğine göre bir aynı zındık, kafir, hala Müslüman olduğunu zanneden biri bunu söyledikten sonra cehennemde de elbise yoktur. Ben de bayan mankenlerle veya artistlerle bir arada olacağım diyerekten bu şekilde kendince cehennemle ne yapıyor? Bu şekilde kendince cehennemle dalga geçiyor. Veya yine arkadaşlar toplumda böyle çok yaygın olan ve'l-i'yazu billah sözlerden bir tanesi Allah subhanehu ve teala bu artistleri, mankenleri, şarkıcıları, ondan sonra ne bileyim komünistleri, kafirleri hesaba çekene kadar bize sıra gelmez. Biz aradan kaytarırız, cennete gideriz diye bu sözle işte insana yani bak bu fiili yapmayın. Allah bu fiile cehennemi vaat etmiştir diyen insanlara genelde ne yapıyorlar arkadaşlar? Ve'l-i'yazu billah. Genelde bu tür sözler zikrediyorlar ve bunlar hepsi ister kişi bunu şakayla söylesin, ister ciddiyle söylesin, dini küçümsediğinin kanıtıdır. Ve zaten biz kimsenin kalbini yarmakla da mükellef değiliz. Bu insan nedir arkadaşlar? Biz zahire göre hükmetmek zorundayız. Maalesef bu insan
kafirdir. Aynı şekilde arkadaşlar çok yaygın olan dalga geçmeden biri sakalla dalga geçmedir. Sakal Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam emretmiştir. Ve biliyorsunuz fukahanın yanında da sakal kesmek nedir? Sakal kesmek haramdır. Kendi özellikle bizim Türkiye'mizde maalesef ve maalesef insanlar babaların dinine tabi olduklarından dolayı Allah'ın dinine değil de halkın dinine tabi olduklarından dolayı genelde ne yaparlar arkadaşlar? Sakallı insanlar kıl yumağı, çok affedersiniz, veyahut da işte görünce korkuyorum veyahut da gece rüyama gelse korkardım gibi sakalla dalga geçerekten ne yapıyorlar arkadaşlar? Vel iyazu billah, sakalla dinin bir emriyle dalga geçmiş oluyorlar. Veyahut da çarşaflı bir insan gördükleri zaman ya bu rahibelerden İslam dinine geçti, yani bunun İslam'la hiçbir şekilde alakası yoktur. Veyahut da yolda yürüyen çadır gibi etrafını bu sıcakta kapatmış, hiçbir şekilde hava almıyor gibisine çadır veyahut da kara gibi iyazu billah ne yapan insanlar arkadaşlar? Çarşafın kendisiyle veya örtüyle veyahut da gerçekten güzel kapanmış, tesettürüne riayet eden bir bacıyı gördükleri zaman işte Allah Subhanahu ve Teala daha bunları cehenneme sokmadan dünyayı kendilerine cehennem ettiler gibi sözlerle dalga geçen insanlar da iyazu billah arkadaşlar dinin emirleriyle dalga geçmişlerdir ve bu nedir? Bu küfürdür. Bu konulara ne yapalım? Bu konulara gerçekten dikkat edelim ve yapan insanları da uyarmaya çalışalım. Tabi burada arkadaşlar dikkat çekmek istediğimiz bir nokta, alimlerin özellikle ayırdığı bir noktayı özellikle zikredeyim ben. Kişi eğer bir şahısta olan dinin emrinden dalga geçiyorsa, dinin emriyle dalga geçiyorsa veya nehyiyle dalga geçiyorsa, sakalla mesela örtünün kendisiyle veyahut da bir alimin ilmiyle dalga geçiyorsa bir insan veyahut da işte dinin herhangi bir emrini düşünelim, dalga geçiyorsa ve bu bir şahısta dahi olsa bu insan mutlak olarak kafirdir arkadaşlar. Bu insan mutlak olarak kafirdir. Fakat eğer insan o şahısla dalga geçiyorsa bu nedir? Bu sadece günahtır. Hak etmediği halde bir Müslüman ne yapmaktır? Bir Müslümanla dalga geçmek, onu küçümsemektir. Bu da Hucurat suresinde Allah Subhanahu ve Teala bundan ne yapıyordu zaten? Bundan bizi nehyediyordu. Yani şahısla dalga geçmeyle şahıstaki fiille dalga geçmeyi birbirinden ayıralım. Yani belki mesela örnek verelim daha iyi anlaşılsın diye. Adamın birini sevmez. Öyle değil mi? Sevmediği zaman da onun şekliyle dalga geçer. Yani şekliyle dalga geçerken hani sevmediği bir insanı iyice zikrederken iyice kötülemek için mesela şöyledir, böyledir diye dalga geçer. Mesela paçası kısadır işte veyahut da zaten bugün de en çok yaygın olan biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayak kemiklerinin altına elbisenin inmemesi gerektiğini bize zikretmiştir. Ve bunu yapan insana da insanlar işte çok affedersiniz kısa donlu veyahut da parası mı yok acaba? Kendisine bak bu sünnettir. Peygamberimiz bunu emretmiştir. Yapmayanın şöyle olacağını söylemiştir. Elbisesini uzatan insanlara böyle vaitte bulunmuştur denildiği zaman. Dediği zaman diyor ki ya yoksa parası mı yok? Parası yoksa para verelim de kendine bir pantolon alsın gibi. Özellikle bu fiille dalga geçiyorsa ya da bu asırda bu olur mu ya falan gibi bu fiille dalga geçiyorsa insan bu nedir? Bu küfürdür. Fakat şahsı sevmediğinden dolayı şahsın kendisiyle dalga geçiyorsa yani kesinlikle dini hiçbir şekilde alet etmeden sadece şahısla dalga geçiyorsa işte alimler bunun büyük günah olduğunu ne yapmışlardır? Söylemişlerdir. Yalnız maalesef ve maalesef bugün toplumda en çok var olan arkadaşlar nedir? Sakalla dalga geçmedir. İnsanların elbise şekliyle dalga geçmedir. Bayanın örtüsüyle, Müslüman bacılarımızın örtüsüyle dalga geçmedir. Veyahut da işte mesela şu sözü düşünün. Allah Subhanahu ve Teala'nın yaratmış olduğu renklerden kendilerini mahrum eden akılsızlar diye yani örtüsüne riayet eden erkeklerin dikkatini çekmemek için tek renk giyinen bacılarımız hakkında böyle deyip de örtü şekilleriyle dalga geçen insanlar vel-iyazu billah nedir bu arkadaşlar? Bu küfürdür. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar bugün en çok yaygın olan meselelerden bir tanesi ve ümmetin iptila olduğu meselelerden bir tanesi filmler ve diziler veyahut da tiyatrolar veyahut da sinemalar. Biliyorsunuz arkadaşlar bugün var olan birçok film veya dizide genellikle dinle bir şekilde dalga geçilir. Ya dinin gericilik olduğu ön plana çıkarılır veyahut da hocaların özellikle din adamlarının paragöz olduklarına dair, midelerine düşkün olduklarına dair böyle din adamlarını küçümseme, aslında bu dini küçümsemedir. Bu din adamlarını küçümseme değil. Ki zaten konumuzun esası olan ayeti ele aldığınız zaman bir nuzul sebebinde, iniş sebebinde
Onlar sahabeyle dalga geçmişlerdi ve Allah subhanehu ve teala onları ne yapmıştı? Onları tekfir etmişti. Böyle olunca arkadaşlar bugün filmlere baktığınız zaman genelde ya dinle dalga geçilir veya dindeki şahıslarla dalga geçilir veya örtüyle dalga geçilir veya dediğimiz gibi dinin gericilik olduğunu, dinin sadece köylerde geçerli olduğunu, oysa şehirlere bugün dinin uymadığını veya genelde dindar insanların böyle hep insanları aldatmaya yönelik, hep insanların yani dinin insanları aldatmaya, insanların parasını yemeye, insanları kandırmaya insanları teşvik ettiğini ön plana çıkararaktan dinle ne yapıyorlar? Dinle dalga geçiyorlar. Veyahut da sakalla, mesela sakallı insanları özellikle ön plana çıkarıp da sakallı olan insanların sanki hep yalancı olduğu veyahut da hep işte insanların parasını yediği veya örtülü insanların genelde kötü işler yaptığı gibi genelde din ve dinin emirleri olan meseleleri ön plana çıkaraktan bu şekilde dalga geçerler ve kimisinde de ne yaparlar arkadaşlar? Kimisinde de bu şekilde insanları güldürmeye çalışırlar ve maalesef arkadaşlar, maalesef burada en önemli konuyu zikretmeye çalışacağız. Allah'ın ayetleriyle veya diniyle dalga geçildiği zaman önünde oturup bunu izleyen veya inkar etmeden bunu dinleyen veya o da kavimle beraber Allah'ın diniyle dalga geçmeye gülen, onlara iştirak eden insan hükmü nedir? Yani mesela bugün birçoğumuz sorabilir. Filmlerde dalga geçiliyor ve bugün bütün Müslümanım diye geçinen evlerde insanlar televizyonun başına oturup bu filmleri izliyorlar. Veya özellikle konusu dinle dalga geçme olan tiyatrolara bugün Müslüman insanlar, Müslüman diye geçinen insanlar gidip oturup ne yapıyorlar? Gidip oturup bunları izliyorlar ve onlar da gülüyorlar aynı şekilde. Dersek veya mesela en bariz örneği hepimizin bildiği Kemal Sunal'ın filmleri çok açık bir örnek olarak mesela genelde dinle dalga geçer bir şekilde veya din adamlarıyla bir şekilde dalga geçer ve insanlar katıla bunu izlerken ne yaparlar arkadaşlar? İnsanlar katıla bunu izlerken gülerler. Öyle değil mi? Peki bunun hükmü nedir arkadaşlar? Yani bir insanın kendi yapmıyor fakat oturup onlarla beraber bunu izliyor. Bu insanın hükmü nedir? Bu konuda arkadaşlar Nisa suresinde Allah subhanehu ve teala çok açık bir ayet indirmiştir. Allah subhanehu ve teala diyor ki قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا اَوْ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ Allah diyor size kitapta ayet indirmiştir. Allah kitapta size ayet indirmiştir. Eğer bir yerde Allah'ın ayetleri inkar ediliyorsa veya onlarla dalga geçiliyorsa diyor onlar o konuşmayı değiştirmediği müddetçe onlarla beraber oturmayınız diyor Allah subhanehu ve teala. Tabi burada şimdi biri sorabilir Allah sadece oturmayınız diyor. Acaba oturunca ne olur dersek ayetin devamında Nisa 140'ta Allah ne diyor arkadaşlar? İnnekum izen misluhum. O zaman siz de onlar gibi olursunuz. Yani Allah'ın ayetleriyle dalga geçen veya Allah'ın ayetlerini inkar eden veya dini küçümseyen insanlarla oturursanız o meclisi terk etmezseniz eğer diyor Allah siz de ne yaparsınız? Siz de onlar gibi olursunuz diyor Allah subhanehu ve teala. Ve alimlerimiz bu ayetten arkadaşlar şöyle bir kaide çıkarmışlardır. En basiti örnek olarak yani İmam Kurtubi'nin tefsirine bakılabilir. Özellikle elimizde Türkçe tercüme edilmiş. Ne diyor? Er-rıza bil kufri kufrun. Küfre rıza gösterme küfürdür diyor. Bu fiil küfürdür. Allah'ın diniyle dalga geçme, Allah'ın ayetleriyle dalga geçme küfürdür. Bunlarla beraber oturup da bunları dinleyen insan onlara rıza göstermiştir. Ve bu şekilde ne olur arkadaşlar? O da kafir olur diyor. Ve bu ayetten neye delil çıkarmış alimlerimiz arkadaşlar? Kesinlikle küfür ehliyle, masiyet ehliyle, bidat ehliyle bir arada oturmama. Eğer kişi onlarla oturursa, buna inkar etmezse veya o meclisten imkanı dahilinde olmasına rağmen kalkıp gitmezse arkadaşlar ne yapacaktır bu insan? Bu insan kafir olacaktır. Çünkü ayet çok açıktır. İnnekum izen misluhum. O zaman siz de muhakkak ki onlar gibi olursunuz diyor Allah. Allah'ın ayetleriyle dalga geçen, Allah'ın ayetlerini inkar eden insanlarla aynı hükümde olursunuz diyor. Yani eğer küfür işliyorlarsa kafir olursunuz, fısk işliyorlarsa fasık olursunuz, masiyet işliyorlarsa siz de Allah'a karşı asi olursunuz diyor. O zaman arkadaşlar mesela İmam Kurtubi bu ayeti açıklarken diyor ki kim onlardan uzaklaşmazsa o anda onların fiiline rıza göstermiş demektir. Yani biz kimsenin kalbini açıp bakamayız. Bir insan oturup da bunu izliyorsa, bunun karşısında oturuyorsa izlemek bir yana
bu insanların Allah'ın dinini küçümsemesine gülüyorsa, hem de katıla katıla gülüyorsa buna, bu insan nedir arkadaşlar? İmam Kurtubi ne diyor? Kim onlardan uzaklaşmazsa men lem yeştenibhum fekad radiye bi fi'lihim. Kim onlardan uzaklaşmazsa onların fiiline rıza göstermiş demektir. Ve er-rıza bil kufrun. Ve küfre rıza göstermek de nedir? Küfre rıza göstermek de küfürdür diye alimlerimiz bize beyan ediyorlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar, mesele gerçekten küçümsenecek bir mesele değildir. Yani bugün belki bir insan, dikkat edersiniz, namazını kılar, daha seccadeyi toplamadan televizyonu açıp oturur bu tür filmlerin önünde. Bu filmleri izler veya mescitten çıkıp sinemaya gidip adam oturur, Allah'ın diniyle dalga geçilen bir filmi veya dinin emriyle dalga geçilen bir filmi veya bir tiyatroyu izler ve kendisi de diğer insanlar gibi katıla katıla buna güler ve ondan sonra döner tekrardan bir sonraki vakit namazını kılar ve vallahi diyoruz, bu insanlar defalarca da bu namazı kılsalar bu insanların namazı onlara ne yapmayacaktır? Fayda vermeyecektir. Ki Allah dinle dalga geçen insanlar cihatta olmalarına rağmen, en zorlu sefer olan Tebuk seferinde peygamberle beraber olmalarına rağmen Allah onlara diyordu ki la ta'teziru kad kefertum ba'de imanikum. Özür dilemeyiniz. İmanınızdan sonra ne yaptınız? İmanınızdan sonra küfre girdiniz diyordu. Ve sahabe diyordu ki onlardan biri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın devesine yapışmış. Ya Resulallah, şakalaşıyorduk sadece diyordu. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber, yani o müminlere karşı şefkatli olan peygamber, onlara karşı haris olan peygamber, ona diyordu ki defalarca la ta'teziru kad kefertum ba'de imanikum. Ayeti okuyordu. Özür dilemeyiniz. İmanlarınızdan sonra küfre girdiniz diyordu. Tabi burada arkadaşlar özellikle asrımızın Cehm ibn Safvanları ve özellikle bunda ehli sünnet adına yapan insanlar şöyle bir şüphe getiriyorlar maalesef. Diyorlar ki alimlerimiz bu ayetlerden bahsederken demişlerdir ki kim onlara rıza gösterirse kafir olur. O bugün Müslümanlar bunu izlerlerken Allah'ın dinle dalga geçilmesine rıza göstermiyorlar. Cehaletlerinden dolayı veya biri Allah'ın dinle dalga geçtiği zaman cehaletinden dolayı bunu yapıyor. Yoksa buna rıza gösterdiğinden, dini küçümsediğinden dolayı ne yapmıyor? Yapmıyor diye. Bakın arkadaşlar, birinci örnek İmam Kurtubi'den verdim. İmam Kurtubi ne diyordu? Kim onlardan uzaklaşmazsa veya kudreti, ya iki şıkkı var adamın. Ya inkar edecek, yani hayır bu yanlıştır kesinlikle diyecek, öyle değil mi? Eğer buna gücü yetmezse, mesela o toplum ona zarar vereceklerse bunu yaparsa, adam bunu yapmayabilir. Ama ne diyordu? O zaman toplumdan uzaklaşacak. Kim onlardan uzaklaşmazsa hem inkar etmiyor, hem uzaklaşmıyor o meclisten. Demek ki bu onların fiiline ne yapmıştır? Rıza göstermiştir ve küfre rıza küfürdür diyordu. Bugün filmi izleyen insan inkar etmek bir yana katıla katıla gülüyor. Gülmek bir yana daha sonra bu sahneyi başka meclislerde insanlara aktarıyor. Beraber gülüyorlar. Şimdi bu insan buna rıza gösterdiğinden başka bir şey var mıdır? Yani bu insan buna ne yapmıştır? Rıza göstermiştir. Deseniz ki bilmiyor. Yani bunun küfür olduğunu belki adam bilmiyor. Adamın bunun küfür olduğunu bilmemesi önemli değildir. Çünkü dinle dalga geçmeyi önemsemiyorsa bu insan zaten dini önemsemiyor demektir. Dini küçümsemek başlı başına bir küfürdür zaten. Dinle dalga geçmek başlı başına bir küfürdür. Kişinin bilmesine ne değildir? Kişinin bilmesine gerek yoktur. Adam zaten gerçekten imanının gereğini yerine getirmiş olsa ne yapmayacaktır? Dini, imanın aslı nedir demiştik? Sevgi ve yüceltme, ihtiram etmedir demiştik. Kişi eğer iman etmişse, İslam dinine girmişse, buna rağmen kişi hala dinle dalga geçiyorsa, bu demek ki kişinin bu dini ne yapmadığını, bu dini önemsemediğinin bize en büyük kanıtıdır. Aynı şekilde arkadaşlar, Fahruddin Razi tefsirinde aynı şeyi söylüyor. Yani kişinin diyor, iki şıkkı vardır. Anlatırken konuyu o uzun anlatıyor tabi, ben özetliyorum. Ya inkar edecek, eğer inkar etmezse de o toplumdan kalkıp uzaklaşması lazımdır. Yoksa alimlerin hiçbiri eğer uzaklaşmazsa da buna rıza göstermiştir diyor. Eğer uzaklaşmazsa buna rıza göstermiştir diyor. Ve bir örnek veriyor konu anlaşılsın diye. Diyor ki Medine'deki münafıklar Yahudilerle beraber otururlardı, öyle değil mi? Kendi ihtiyarlarıyla Yahudilerle otururlardı, kendi istekleriyle. Onlar bundan dolayı Yahudiler dini küçümseyince kafir oldular. Ama Mekke'deki Müslümanlar, müşrikler ne yapıyorlardı? Kur'an ayetleriyle dalga geçiyorlardı. Bu Müslümanların gücü yoktu, bir şey yapamıyorlardı. Zarureten onlarla beraberlerdi. Bunlar da ne olmadılar? Kafir olmadılar. Demek ki buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar bu örnekten? Küfre girmeyecek olan insan, yani mecburi o ortamda bulunan, zarureten, yani kalkamıyor, gidemiyor, mümkün değil.
kalkarsa çok büyük bir zarar gelecek. Ya inkar edecek, inkar edemiyorsa o toplumdan gidip uzaklaşacak. Fakat biz bugün kendi evinde hiç kimse hiçbir zaruret olmadığı halde televizyonun karşısına oturan veya kendi isteğiyle para verip sinemaya, tiyatroya gidip de Allah'ın diniyle dalga geçilmesini izleyen ve bunlara gülen insanlardan bahsediyoruz. Acaba bu alimlerin sözü nasıl bu insanlara tatbik edeceğiz? Böyle bir şey mümkün müdür? Tabii ki ne değildir arkadaşlar? Böyle bir şeyin mümkün değildir. Ve bunları söyledikten sonra arkadaşlar kısaca konunun içerisinden anlaşıldığı gibi Allah'ın diniyle dalga geçmek Allah'ın yanında küfürdür. Diniyle dalga geçmekten kastımız Allah'la, Resulüyle, ayetleriyle, Kur'an'la, dinin emirleriyle, namaz, oruç, zekat gibi ve herhangi bir Allah'ın veya Resulünün emrettiği sakalla, öyle mi şeriatın bizzat kendisiyle dalga geçme veya kerik görme, la ilahe illallah'ı bozan unsurlardandır. Ve alimlerin dediği gibi ister bunu ciddiyetle yapsın, ister bunu şaka amaçlı yapsın, alimlerin arasında ne yoktur? Alimlerin arasında fark yoktur. Bizim burada dikkat etmek istediğimiz nokta, dikkat çekmek istediğimiz nokta, hepimizin özellikle konuşurken, din noktasında konuşurken çok dikkatli olmamız gerektiği. Çünkü bu dindir arkadaşlar. Bunun için yaşıyoruz, bunun için ölüyoruz. Sahabenin yanında din nasıldı? Bizim yanımızda din ne hale gelmiştir? Din dalga geçmek için indirilmemiştir. Dinin emirleri rahatlayalım diye, gülelim diye Allah Subhanahu ve Teala bize böyle bir izin vermemiştir. Bu din ne için inmiştir? Yaşayalım ve yaşatalım diye inmiştir. Özellikle bunda da en büyük nokta arkadaşlar dil. Dilimize dikkat edelim. Yani konuşurken o bizi kontrol altında tutmasın. Öyle değil mi? Biz dilimize karşı dilimizi kontrol altında tutan biz olalım ki bu dil bizi ne yapmasın Peygamberimizin dediği gibi yüzümüz üstü cehenneme sürükleye sokmasın. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.